Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar, yine çok pratik ve çok lezzetli bir yemekle karşınızdayım. Kış sebzeleriyle yapılabilecek en lezzetli yemekle karşınızdayım. Şimdi buyurun, bu çok lezzetli ve pratik olan yemeğimizin yapım aşamalarına birlikte geçelim. Evet, tarifimiz için bir orta boy brokoli, bir orta boy karnabahar, 3 tane de havucumuz var. 2-3 tane de patates kullanacağız. Şimdi işlemlere geçiyoruz. Karnabaharları çok küçük olmayacak şekilde doğruyoruz. Evet, brokolileri de aynı şekilde çok küçük olmayacak şekilde doğruyoruz. Havuçlarımı soyuyorum. Pardon, ters yönünden geldim. Evet, şöyle güzelce soyuyorum. Havuçlarımızı da soyup doğruyoruz. Tencereme 2 litre suyu koyup ateşe aldım. Ocaktaki su kaynamaya başlayınca 1 tatlı kaşığı tuz dahil ediyorum. Doğradığımız karnabahar ve havucu dahil ediyoruz kaynayan suya. Çok fazla haşlamıyoruz. Biraz diri kalacak. Şimdi kapağını kapatıyoruz, kaynamaya bırakıyoruz. Evet, hafif diri pişiriyoruz, haşlıyoruz. Şimdi haşlanan sebzelerimizi kenara alıyoruz. Aynı yerde şimdi brokoli haşlıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki neden hepsini bir yerde haşlamadın? Nasıl olsa aynı yerde haşlıyorsun. Brokoli çok daha diğerlerinden kısa sürede piştiği için tek başına ayrıca pişirmek zorunda kalıyoruz. Bunu da çok aşırı haşlamıyoruz. Hafif diri kalacak. Evet, şimdi brokoliyi de kenara alıyorum. Haşladığımız sebzeleri borcamımıza dahil ediyoruz. Tüm sebzelerimizi eşit bir şekilde yaymaya özen gösteriyoruz. Evet, soyduğumuz patateslerimizi de yarım ay şeklinde doğrayarak sebzelerimizin üzerine yayıyoruz. İki üç tane patates demiştim en başta. Patateslerim iri olduğu için 2 tane kafi geldi. Doğradığımız patatesleri şimdi yerleştiriyoruz. Öncelikle kenarlara özenle yerleştiriyorum.
küçük küçük doğradığım kapya biberlerimi dahil ediyorum şimdi, her yerine gelecek şekilde. Ve üzerine bir miktar domates sosu dahil ediyorum. Evet, 7-8 çorba kaşığı domates sosu dahil ettim. Yarım çay bardağı zeytinyağımın içerisine baharatlarını ve tuzunu dahil ettim. İyice çırparak karıştırıyorum. Rendelenmiş 2 diş sarımsağımı da sosuma dahil ettim. İyice karıştırıyorum. Sosumu her bir tarafına gelecek şekilde kaşıkla yayıyorum. Şimdi önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında pişirmeye götürüyorum. 1 çorba kaşığı tereyağı, 2 çorba kaşığı zeytinyağı ile birlikte eritiyoruz şu an. Tereyağım eridi. Hemen 2 çorba kaşığı unumu dahil ettim. Derin bir şekilde karıştırıyorum. Topaklanmamasına özen gösteriyorum. Pardon, 2 çorba kaşığı unumu dahil ettim. 2,5 diyecektim arkadaşlar. Evet, 2,5 çorba kaşığı dahil ettim unumu. Topaklanmaması için çok seri bir şekilde karıştırıyorum. Bir miktar pişirdikten sonra unumu 1 su bardağı soğuk sütümü dahil ettim. Karıştırmaya devam ediyorum. 2. su bardağı sütümü de dahil ettim. Çırpıcıyla mütemadiyen çırparak devam ediyorum ve 3. su bardağı sütümü de dahil ettim. Yani 3 su bardağı süt kullandım. Çırparak pişirmeye devam ediyoruz. Şayet topaklanma olursa blenderla çırpabilirsiniz. Ama böyle çırpıcıyla hızlı seri bir şekilde karıştırırsanız genellikle topaklanma olmuyor. Ve 1 çay kaşığı tuzumu da dahil ettim. Karıştırmaya devam ediyorum. Evet, kafi derecede pişirdim. Şimdi ateşten alıyorum. Evet, katı olmamasına özen gösteriyorum. Evet, fırından yemeğimi çıkardım. Beşamel sosumu dahil ediyorum. Yine rendelenmiş kaşarımı da dahil ediyorum. Şunu da belirteyim, 25 dakika pişirdikten sonra beşamel sos ve kaşarını, rende kaşarını dahil edip tekrar fırına alıyoruz. Evet, fırından çıkardık. Artık enfes pişti. Servise hazırlayabiliriz. Fakat tam oturması için fırından çıktıktan sonra 1-5 dakika bekleyelim. Yapacak yiyecek olanlara sağlıklı afiyet olsun. Keyfiniz hep yerinde olsun. Bizi izlemeye devam edin. Yeni tariflerimizden haberiniz olsun.